Hazret'in belirttiği yer gelip de gökyüzünden gökyüzü yarılıp aşağıya akanlar, gelenler, kesenler, biçenlerden bahsetmiyor ki. İnsanın kendi elinden, kendi sonunun hazırladığı bir sürece soktuğunu Hazret söylüyor. Bazen adı ihmal oluyor. İhmal oluyor. Bazen adı menfaatler uğruna feda oluyor. edilen hayatlar Kesinlikle oluyor. Bu yıkımların, bu yangınların, bu vefat edenleri Allah'a bağlamayın. Birebir bozguncu olan ihmalcilere bağlı. Senin elinde 25 Ocak'la ilgili bugün söyleyebileceklerin neler? Düzen içinde düzensizliğe girdik. Kaosa girdik. Ama kaosa girdik diye de herkes şu anda paniklemesin. Kaos düzen demek zaten. Şimdi 525 yılda bir gerçekleşen bir gezegen dizilimi. Bu 525 yıl bilgisi bilimsel bir veri mi? Asla değil. Bakın direkt söyledim. Asla değil. Bilimsel bir veri değil. İnandırıldığımız bir bilimsel veri. İnsanları bu 525 yıl inandırıldık. Aslında Kimse öyle bir oturup şey, hayır yok. Sen inanırsan var. Bu kadar var. Bütün insanlar şöyle eyvah 525 yıl bize mi denk geldi ya? Benim neslime mi denk geldi? Ne olacak şimdi 6 tane gezegen dizilecek, yan yana gelecek, eyvahlar olsun. Daha biz bir tane ayla mücadele edemezken acaba benim başım bundan mı ağrıyor? Çarpıntılarım arttı bundan dolayı mı? Ya bir durun, bir sakin, bir sekine olun, bir sakin olun. Ben kulumun zannı üzerine dizilimidir bu gezegenler dizilimi. 25 Ocak'taki. 25 Ocak'taki ben kulumun zannı üzerineyim dizilimidir. Efendim bir önceki buluşmalarımızdan biri 6 Şubat depreminin hemen ertesindeydi. Benzer duygular içerisindeydik. Boğazımız düğüm düğüm, lafa nereden başlayacağımızı bilemeden nasıl bir akış yapacağımızdan habersiz yayına girmiştik. Bir kez daha milletimin başı sağ olsun. Efendim siz hoş geldiniz. Ercan sen de hoş geldin. Sevgiyle geldik. İnanın bunun 5 dakika öncesinde böyle bir hisse değildim. Gerçekten değildim. Ama sen konuşmaya başlayınca böyle bir tuhaf oldum. Allah rahmet eylesin. Yani bu kadar sığ kullanmak istemiyorum ama Allah mutlaka rahmet verir. Ömrün hayırlısı olduğu gibi ölümün de hayırlısını isteme hatırlatması bu. Hepimiz ömrümüzün hayırlı geçmesini istiyoruz da kimse ölümün hayırlısı için dua ettiğini düşünmüyorum. Büyüklerimizi gün gün büyüdükçe anlıyoruz. Çocukluğumdan hatırladığım bir ifade, senin zorlanarak söylediğin, Allah ölümün de hayırlısını versin. Ya derdim, ölümün de hayırlısı mı olur? Oluyormuş, ölümün de hayırlısı oluyormuş. Zorlansak da konuya şöyle girelim. Sen son birkaç konuk olduğun yayında şu ifadeyi kullanıyorsun. Kehanetler açığa mı çıkıyor? Kehanetleri konuşmak istemiyorum. Biliyorum ki dinimizde kehanet kısmı çok sevilen, tasvip edilen bir şey değil. Ama son dönem akımlarda o kadar çok öngörülerde bulunuyor ki astroloji bunun bir bacağını temsil ediyor. İşte spiritüel disiplinler, birçok başlık var. Artık ben bile ucunu kaçırdım. Bir şeyler söylüyor. Ama burada önemli bir isim var. İbnül Arabi ne diyor? Bugüne işaret etmiş mi? Şimdi şöyle, aslında kehanetlerin devrinin kerametlere bıraktığı bir süreç. Keramet göstermek, baktığımız zaman Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri sadece bir kehanette bulunmuyor. Aynı zamanda keramette de bulunuyor. Şimdi hikmet de, himmet de Allah'tan. Lakin cemalden bakarsak da Muhyiddin İbn Arabi gelip de burada ayağınızı denk alın, bunlar olur, şunlar olur, başınıza bunlar gelir, bunlar gelir diye böyle kara haber vermek değil onun amacı. Zaten Muhyiddin İbn Arabi Kur'an-ı Kerim'in her bir noktasını, her bir sayfasını, kendi üzerine giydiği kıyafeti, yediği lokmaya kadar Kur'an-ı Kerim'le hareket eden biri. Onun dışına çıkan biri değil. Şimdi biz sanıyoruz ki bu hazretlerin yazdıkları, çizdikleri Amerika'nın parçalanmasıyla alakalı, Cifir'le bize bıraktığı mesajlar, 900 sene önce yazdıklarının bugün nasıl oluyor da o insan bunu bilmiş, zamanda bir yolculuk mu yapıyor, zaman yolcusu mu, çok sığ düşündüğümüz alanlarda Nostradamus gibi aynı kıvama getirebiliriz. İşte Baba Vanga gibi düşünebiliriz ama değil. Onlar gerçekten Allah'ın gizli olan ama halkın da bildiği bugün ama Allah'ın da işaret ettiği kehaneti bulundukları gibi kerameti de gösteren kişiler. Yani onu kitaplarının gerçekten doğru şerh edildiği zaman
Kur'an-ı Kerim'i görürsünüz. Hep Kur'an-ı Kerim'e onun gözüyle bakarsınız. Yani evet, bu kişi Kur'an-ı Kerim'i okumuş, Kur'an-ı Kerim ona açılmış. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i okuyanlara herkes Kur'an-ı Kerim'in açıldı bana diyemez. Kur'an-ı Kerim açılan kişi kişinin sırrını verir. Kişinin kendi sırrını. İkra edene ikram olur. Ama kerameti de veriyor. Evet, 2025 ile ilgili, 2026 ile ilgili, 2027 ile ilgili, 2028 ile ilgili, 2034, 35, 36, 2040'a kadar. Yani bu tür kerametler vakti ölçüsü, nedeni, sebebi olmaksızın orada bunu kehanet dediğimiz yerde belirtmiş Hazret, ama aynı zamanda kurtuluş yolunu da söylemiş. Şimdi bunları ikisini de teraziye sevgili Emel koyduğumuz zaman evet doğru, 2025 sonun başlangıcı dediğimiz ama insanın kıyamet dediğimiz yerinde de bilinçlerin ölümünden bahsediyor mesela. Bilinç. 2025 yılı için. 2025 yılı için insanların bilinçin ölümü nedir? Akıl ve basiret tutulması. Peki bunu madde boyuta dökelim, madde boyuta. Mana boyutundan konuşuyorsun da Ercan Hocam, madde boyutta biz bunu nasıl anlayacağız? Şimdi işte Hazret'in belirttiği yer gelip de gökyüzünden gökyüzü yarılıp aşağıya akanlar, gelenler, kesenler, biçenlerden bahsetmiyor ki. İnsanın kendi elinden, kendi sonunun hazırladığı bir sürece soktuğunu Hazret söylüyor. Bazen adı ihmal oluyor. İhmal oluyor. Bazen adı menfaatler uğruna feda oluyor. edilen hayatlar Kesinlikle oluyor. Şimdi bunların her biri madde dünya işte. Madde dünyada hani biz diyoruz ya işte ölümün de bahanesi bu olmuş. Bu kadar basit bakmamak lazım. Şimdi o 6 Şubat depreminden sonra konuştuğumuz bir cümleyi insanlara hatırlatayım ki ne demek istediğimi anlasınlar. Burası Müslümanların olduğu, yaşadığı, evliyaların çok saygı gördüğü, alimlerin bu topraklarda hala ziyaret edildiği zaman insanların dua edip nesilden nesile o iman, eminlik duygusuyla dua edilen topraklar ve kutsal topraklar. Şimdi bu kadar büyük bir olayın içerisinde yaşadığımız yerde bir depremden ölenlerin 6,5-7 şiddetindeki bir depremden vefat edenlerin, hani Allah rahmet eylesin, geçmişte de bütün ölmüş olanlarımızın hepsini yüz binlerce kişi ölüyor. Ama Japonya'daki bir 8-8,5 şiddetindeki bir depremde, bakın 8-8,5 şiddetindeki bir depremde 3 kişi ölüyor. 5 kişi de yaralanıyor. Aynı Allah, aynı formül, Allah, aynı formül. Aynı sarsıntı, hatta daha şiddetlisi. Şimdi o zaman burada hani izleyiciler şunu bilsinler. Allah o zaman bizleri cezalandırıyor mu? Bizleri sevmiyor mu? Müslümanız diye bizi daha büyük bir hizmetin içine mi sokuyor? Onlar Hristiyan, Budist, putlara tapanları da var. Farklı inançları olanları da var. Japonya'dan bahsediyorum. Onları daha mı çok kayırıyor? Şimdi eğer bu kader olayına girersek Allah'ın kaderi bu değil. O zaman bu yıkımların, bu yangınların, bu vefat edenleri Allah'a bağlamayın. Birebir bozguncu olan ihmalcilere bağlayın. O zaman Japonya'daki adamın bu kadar onuruyla, gururuyla bütün her şeyin önlemini almış olması, madde boyutta ben size şah damarınızdan yakınım diyen Allah'ın demek ki Hristiyan'a da, Yahudi'ye de, Müslümana da, Budist'e de, ateşe tapara da adaleti hep aynıdır. Her kim ki kendine ve çevresine dürüst ve samimi ise ben kulumun zannı üzerine oraya yansırım dediği yerde eğer dürüstlük yasası işlerse o coğrafyada hizmet olmaz. Ama orada samimiyet ve dürüstlük yoksa, insanın kendi bedenini, mekan dediğimiz bedeninde bu dürüstlük yoksa oradan da çıkabilecek ihmallerden, yüksek derecede bizi üzecek, ciğerlerimizi yakacak birçok olayı yaşatması da Allah'a bağlamamak lazım. O zaman biz işimize gelen Allah'a inanıyoruz dememiz lazım. Bir samimi olalım. Özellikle bu 3 aylarda, yani haram aylarda artık insanlar şunu akletsinler sevgili Emel. İşimize gelen artık Allah'ı bir kenara bırakalım artık. Astrologlar neredeyse bas bas bağırıyorlar. 25 Ocak, 25 Ocak. Senin elinde 25 Ocak'la ilgili bugün söyleyebileceklerin neler?
Ne oluyor 25 Ocak'ta? Ocak itibariyle aslında girdiğimiz zaman 2025 itibariyle bahsediyorum. Düzen içinde düzensizliğe girdik. Kaosa girdik ama kaosa girdik diye de herkes şu anda paniklemesin. Kaos düzen demek zaten. Çünkü zıtlıklar yasasıyla işliyor her şey. Kaosun içindeki düzenini bulman için, yani kişinin kendi hakikatini görmesi için, yine senin programında söylemiştim. Evrim yıkımla gelir. Sonra bilinçler devrim yapar demiştim. Şimdi 25 Ocak'taki gezegen dizilimine odaklanmaya gerek yok. Muhyiddin İbn Arabi'nin de işaret ettiği direkt 25 Ocak gezegen dizilimine dikkat çeker bir yazısı yok. Evet, Hazret güzel şeylerden de bahsediyor, yıkıcı şeylerden de bahsediyor ama sonunda nasıl oradan kurtulabileceğimizin formülünden bahsediyor dedim ya. Şimdi 525 yılda bir gerçekleşen bir gezegen dizilimi. Bu 525 yılı eğer biliyorsak demek ki kadim bilgilerde bize aktarılan bazı döngüler var. Bu 525 yıl bilgisi gökbilimcilerce mi söyleniyor, astrologlarca mı söyleniyor? Yani bilimsel bir veri mi? Asla değil. Bakın direkt söyledim. Asla değil. Bilimsel bir veri değil. 525 yılı neye göre söylüyor? İnandırıldığımız bir bilimsel veri. Bakın, inandırıldığımız bir bilimsel veri. Madem dünya bir oyun sahası, net. Madem bir Matrix'ten bahsediliyor. Madem bir hologram evrenden bahsediliyor. Madem buna inanıyoruz, bu bilgi gerçek, söyleyeceğim bunu. Herkes de biliyor. Ne düşünürsen olsun. Muhyiddin İbn Arabi de diyor ki düşündüklerinize ve söylediklerinize dikkat edin. Onlar varlık haline gelir diyor. Şimdi 525'i kim hesaplamış? Dünkü çorbasını unutan, bilimin yasası nedir biliyor musunuz? Bakın, dünyadaki bütün bilim adamlarının içine koyuyorum. Bütün buluşları içine koyuyorum. Bütün hastalıkların en iyi şekilde ilaçları üreten herkese de bunun içine koyaraktan söylüyorum. Dünyada bilimin yasası şudur. %50'nin üzerine artı bir koyduğunuz şey bilimde gelişmedir. Bilimde %60 büyük bir ilerlemedir, buluş. Bakın, %30'u kayıp olacak ya da %40'ı bilim için Nobel ödülü alan kişi için %40 kayıp büyük bir olaydır. %40'ı kaybı asla kötü gibi görmezler. Her %50 artı bir geçildiği anda bunun adına biz bilim deriz. Diğer taraftan bugün burada bu masada konuştuğumuz şey ilim. Yani hakikat. Yani Allah'ın ilmi. Allah'ın ilmi sonsuz. Sonsuz olan bir şeyin içerisindeki alemin geometrisini kaç kişi çözmüş? Şimdi Hazreti orada 525 yıldan bahsetmiyor. Ama size inandırıldığınız sistemde siz ne düşünürseniz onu yaratırsınız sisteminden bahsediyor. Düşündüğüne dikkat et diyor. Söylediğine İnsanları dikkat et diyor. bu 525 yılla İnandırıldık. mı inandırmışlar? Bu kadar. Aslında Kimse öyle bir oturup şey, hayır yok. sen inanırsan var. Bu kadar var. Bu kadar. Aynı işte yine hatırlarsan senin yine programda anlatmıştım. Hollywood'u anlatmıştım. Gözün 3 renk ana renginden bahsetmiştim. Yeşil, mavi, kırmızı. Yeşil perde ve mavi perde de çekiyorlar filmleri. Hollywood, Kutsal Ağaç'ta biz de oturuyoruz. Neden o filmleri izletiyorlar dedim. Uzay filmlerini. 1980'de çekilmiş olan Star Wars'taki uzay filmleri, uçanlar, gidenler, gelenler. Çünkü senin benim 100 trilyon hücremizin her biri 1 volt demiştim. 100 trilyon voltluk bir enerji olarak o sinemada beni ve seni kullanaraktan daha gelmemiş olan geleceği Kehf suresi 65'teki gibi zamandan bir şekilde sıçrama yapıp senin benim bilincimi kolektife bağlayıp aslında 300 yıl sonra bulunacak olan bir buluşu 50 yıl sonraya getirebilmek için kullanıyorlar demiştim. Bu da aynı yasa. Yani 525 yıl bütün dünyaya bu bilgiyi salarsanız ve bunu da sağlam bir kökten, kaynaktan geldiğini inandıraraktan bunu yaparsanız bütün insanlar şöyle, eyvah 525 yıl bize mi denk geldi ya? Benim neslime mi denk geldi? Ne olacak şimdi 6 tane gezegen dizilecek, yan yana gelecek, eyvahlar olsun. Daha biz bir tane ayla mücadele edemezken, güneş tutulmasıyla mücadele edemezken şimdi 6'sı birden birleşmiş insanlığa karşı mı gelecekler? Acaba benim başım bundan mı ağrıyor? Başımın üstü acaba karıncalanması bundan dolayı mı? Çarpıntılarım arttı bundan dolayı mı? İşlerim kötü gidiyor bundan İşlerim mı? kötü. Evde huzursuzluk var bundan Aile mı? bireyleri, evlilikler bozuluyor, ayrılmalar arttı. Acaba bu gezegen dizilimi başka bir şey mi anlatıyor? Ya bir durun, bir sakin, bir sekine olun, bir sakin olun. Bunu hayrın içindeki şerri, şerrin içindeki hayrı Kur'an-ı Kerim'de Allah ben bilirim diyor. Sen bunu şer olarak sana anlattıkları yerde Rabbine teslim et. Çünkü diyor ki şerrin içindeki hayrı ben bilirim. Sen onu sana
Şu andaki yaşayanlar hayırsız olarak anlatabilirler. Sarsıntılar, onlar bunlar olur, şunlar. Bunları bir kenara bırakıp, bir sekine olup, bir Rahman nefesinizi böyle bir içinize çekip, Rabbim sen en doğrusunu bilirsin. Bütün alemi yaratan sensin. Ben ancak sana sığınırım, aciz bir kulunum. Bir de kalben bir söyle. O zaman o 525, 5.2 saliseye dönüşür. O gezegenlerin hepsi Muhyiddin İbn Arabi'nin dediği hale dönüşür. Ne diyor Hazret? Uyuyan insanları gezegenler tesir eder. Uyanık insan tüm gezegenleri tesir eder. Bu lafı boşuna mı söylüyor Hazret? Size burada bir kopya veriyor. O zaman zamanın ötesine geçme kıvamında Allah'ın indinde. O güzel iman ettiğiniz kalbinizle beraber başkaları o kaos dediğiniz şeyi yaşarken, dışarıda bir sürü gürültü koparken Rabbim sizin perdenizi, cennet olan kısmınızı açar. Cennet örtü demektir biliyorsunuz. Cenin, cennet, ceren bu isimler hep oradan gelir. Cinde örtü demek. O cennet örtünüzü açar. Size miracınızı yaşatır. Miracınızı nasıl yaşatır sizin? Miraç dediğimiz yerde. Ra zaten üst bilinç ya. Sizi üst bilinci çeker. Yani bilinciniz erdemli bilince dönüşür. O kaosun ortasında. O kaosun ortasında size bir düzen kurar Allah. O düzenin içerisinde hakikatinizi yaşamış olursunuz. İşte ben kulumun zannı üzerineyim dediği bir dizilim bu. Ben kulumun zannı üzerineyim dizilimidir bu gezegenler dizilimi. 25 Ocak'taki. 25 Ocak'taki ben kulumun zannı üzerineyim dizilimidir. Siz neyi zannedecekseniz onu olacaksınız. Bu kadar basit. Ben de buradan sevgili izleyicilere buradan söylüyorum. Siz neyin zannı üzerine Allah'ı o dizilimin içerisinden sıyrılıp seyreyleyip alemi, iki gönül bir olunca zamanı seyran olur dediğimiz yerden bakarsanız, işte o sizin içinizdeki Adem'in içinde yarattığı alemi harekete geçirirsiniz. Ama dışarıdan size öğrettikleri 525, onlar bunlar şunlar buradan kaynaklar oradan olmuş, bak bunlar da bunu söylemiş dedikleri yalancı kaynakların gerçekmiş gibi gerçekten altlarında imzaları olan çok önemli yerlerden gökbilimcilerin de böyle inanaraktan imza attıkları yerden bakarsak, işte o zaman da ben kulumun yine zannı üzerineyim diziliminde kaos yaşarsınız. Çünkü siz yaratırsınız. Doğru mu anladım? Değilse lütfen düzelt. 25 Ocak'taki bu çok kritik dizilim, ben kulumun zannı üzerindeyim buyruğuyla açıkladığın için oradan söyleyeceğim. Hani bir takım kaoslardan bahsediliyor, olası Allah muhafaza felaketlerden, sıkıntılardan bahsediyor. Senin söyleminle ve bakış açınla herkes kendi içinde çözemediği hangi kaos ve felaket varsa bu dizilimde onu mu zuhur ettirecek? Aynen öyle. Kısacası sevgili Emel, aslında şöyle bir şey var. Ölçüsünü, hududunu bilene miracın açılacağı. Çünkü ertesi gün miraç. Bak ölçü ne demekti? Kader. Ölçüsünü, hududunu bilenlere miracın açılacağı, kendi vücudundan Allah'a şahitlik yapma durumuna erişeceği bir gün. Bakın kendi vücudundan Allah'a şahitlik yapma durumunu erişeceği. Tehlikeli bir ifade gibi geldi. Biraz daha açar mısın? Şöyle, ben size şah damarınızdan yakınım diyor ya. Biz de Rabbim, muhakkak ki Rabbimiz sensin. Biz ancak sana secde ederiz diyoruz ya. Dedik ya sözde. Ama yoldan da çıktık ya. İnsan hani enis kökünden gelen, hani Allah'a yakın, nisyan kökünden de Allah'tan uzaklaşan değil mi? Çok kolay unutan değil mi? İnsanın diğer bir manası unutan varlık anlamında değil mi? Biz aslında Allah'ı kendi işimize gelen kısmını bugüne kadar kullandık ya. Ondan, bundan, oradan çaldığımız, buradan koyduğumuz, onun üzerine iftira attığımız birçok şey dünya bazında düşün. Çok bolluk bereketin içinde açlıktan ölenlere utanacağımıza oturup hala yemeğimizi yemeye devam ettik. Ölenlere kısacık Allah rahmet eylesin dedik. Ağladık, üzüldük ama ertesi gün ya da 3 gün sonra ya da bir hafta sonra çok hızlı unutur olduk. Yani bundan da bir hal çıkarmadık. Şimdi Miraç dediğiniz kısımda Ra'd suresini hatırlayın. Oradan geleyim ki açın dediğiniz için söylüyorum. Ra'd suresi 11'de ne diyor? Kişi kendi halini değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez. Ra'd neydi? Şimşek demek. Peki senin nöronların neyle çalışıyor? Nöronların senin bir şimşek hızındaki sistemle çalışıyor. Elektrik sistemiyle çalışıyor. Demek ki kişi akledecek burada sevgili Emel. O nöronlarını
Ra'd suresindeki o ışık, şimşek şiddetinde çalışan bütün 100 trilyon hücresine emir verecek. Diyecek ki kün feyekün, kalbinin kün diye attığı yerde kendine emir verip bu halden derhal o kara delikten uzaklaşmak, o kara durumdan uzaklaşma Allah'ın nuru âlâ nuruna yönelme kısmıdır. Miraca yükselip gözlerini kapa ki görebilesin. Doğru secdeyi yaptığın zaman Allah'a en yakın olduğumuz hal değil midir? İşte o secdeye kapanıp da bu halde uzaklaşmak değil, Allah'a yakınlaşırken maddi dünyada sana kaosu anlatan düzenden uzaklaşmak manasına söyledim. Miraç, kendi ölçüsünü ve hududunu bilenlere açılacak dediğim yer, 525 yıl sonra kısıtlanmış ve bizim bilinçlerimizi şuur ve akıl tutulması yaşayacağımız yerin dışında hadi bakalım hodri meydan kalbindeki iman nasıl diye insanların göreceği yer. Şimdi hadi bakalım hodri meydan diyorum ben de. Allah'a iman ettiğiniz yerde dışarıdaki çerçeveye takılı kalmadan kişinin saçına, başına, eline, koluna, kulağına, kirpiğine bunlara takılı kalmadan o iman, temiz akıl, bakın temiz akıl, temiz aklın içerisindeki Cebrail'in dokunduğu yerde, bakın Cebrail'in dokunduğu yerde melekler insanın uzuvlarında değil mi sevgili Emel? Meleklerin baş meleği kim? Cebrail. Cebrail kime gelir? Temiz akla gelir. Hadi hodri meydan şu 525 yılda bir olacak bu gezegen diziliminden çıkarıp Allah'a en yakın olma ve ben kulumun zannı üzerineyim titreşiminde o dizilimin dışından hayrınızı düşünerek, evlatlarınızın hayrını düşünerekten bir Allah'a bir teslim olun bakalım. Melekler insanın uzuvları değil midir dedin. Melek dışarıda değil. Hayır, Bizim değil. fonksiyonlarımızda, melekelerimizde mi? Doğru. Bize çocukken de hep öğretilen Mesela sağ gözümüz sol bir melek mi? Gözümüz bir ışık, bir organ değil. Tıpta da öyle geçmez. Evet, bir meleke. Doğru. Ama şöyle düşün. Madde boyutta, ışık boyutunda fotonları alıp katılaşmış aşağıların en aşağısına düştüğümüz 12 sarmalda, 2 sarmalı kullandığımız adına dünya dediğimiz işte madde boyutta sıkışmış ışık kümesi. Yani bu fotonları vücut alıyor ama biz ışıkla, titreşimle bunun masa olaraktan ve katılaşmış halini görebiliyoruz. Melekler boyutunda dediğimiz zaman kalbi mutmain olan kişiler. Çünkü kalbi mutmain olan kişiler sureti, sireti aşıp sıfata gelirler. O mutmainlik kısmında. Orada perde açıldığı zaman gözünü kapa ki görebilesin dediğimiz yer gözün açıkken maddeye kapalıdır. Böyle görürsün ama senin artık suretini, siretini geçerim sevgili Emel, sıfatını görürüm. Yaratılını severim yaradandan ötürü. Senin esmanı Rabbim senden bana gösterip tecelli ettirir. Ben orada mutmain olurum ve sana kelam çıkar ağzımdan ama ruhumuz şad olur, yükseliriz. Ama tabii ki bu cemalden cemale muhabbettir. Şimdi burada gezegenlerden yola çıkaraktan buraya geldik hani tasavvuf diliyle ama insanlar şunu lütfen iyi bilsinler. Ve ben bu programa geldiğime çok mutluyum çünkü sen de böyle ince ayrıntılı konuşunca hoşuma gidiyor. İnsanları korkutmak yerine, çaresizlik içerisine bırakmak yerine bu 525 yıl sonra gezegen diziliminin olması 25 Ocak'ta hemen ertesinde Miracın oluşu herhalde tesadüf değildir. Böyle çok kolay da geçiştireceğimiz, ne güzel tevafuk oldu diyeceğimiz bir kelime de değildir. Ama lütfen senin o güzel kalbinle beraber inşallah insanlara böyle çok büyük bir frekans verirsin o samimiyetin ve dürüstlüğünü bildiğim için. Burada o 525'i bizim uydurduğumuzu bilsinler. Dünya bunu bir senaryo olaraktan, bir matematiksel senaryo olaraktan uyduruyor. Çünkü insanların ben kulumun zannı üzerineyim dediği yerde Allah bizi bozguna uğratmıyor. Allah bizi yıkmıyor. Allah 7 yaşındaki evlatları alıp da heba etmiyor. 7 yıllık küçücük çocukları o ateşin içinde, o yıkıntıların içerisinde, kötü insanların elinde ölmelerine kader olarak yazmıyor. Kader meselesine girenlerin başı beladan kurtulmaz. Hazreti Ali Keremallahu Feci de hatırlayın. Bunları kaderle değil, ölçünüz, hududunuz dahilinde olduğunu bilin. Hadi herkes bir mürşidi kamil gibi, Tuğrul kuşu gibi. Tuğrul kuşu Türk mitolojisinde Zümrüt Anka'dır. Mürşidi kamilin
ölmeden önce ölüp tekrar kendi küllerinden doğmasını temsil eder. Herkes de o zaman bu gezegenleri bir kenara bıraksın. Allah'a bütün bedeniyle yönelsin. O miraç dediğimiz ölçüsünü, hududunu bilerekten o miracına yükselsin. Kendi bedeninden Allah'a şahitlik yapmayı açar mısın Ercan dediğinde işte o secdede o yer altının seması açılır. Bakın kafanızı koyarsınız. Yerin seması açılır. Göğün seması değil. Çünkü Tuğba ağacı öyledir. Hakikat orada. İnsanın kendisini sırrında barındırdığı yerdir. Orası bir açılır ve sizi alır. Öyle bir bilinç miracına çıkarır ki zaten ümmetim, ümmetim diye Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de en büyük mirasıdır miraç bize. Yoksa yılda bir kere bayram kutlar gibi karşımıza çıkıp da birbirimizi kutladığımız bir hal değildir. Ra'd suresi işte o şimşek, o secdede, o gezegenler dizilse de karanlık diye gördüğümüz taraf işini yapmak üzere yola çıksa da bu döngüyü değiştirebilecek 2025 ile 2034 arasındaki Muhyiddin İbn Arabi'nin söylediği bu yıkımlar, bunlar hastalıklar ve kan dökmeler ve bunlar da olacak. Amerika'nın yıkılmasından bahsediyor yani Hazret. Orada parçalanmalar, hatta Avrupa'nın yıkılmasından bahsediyor. Hatta Pasifik'te büyük bir savaştan bahsediyor. Ama Türkiye topraklarından da şunu söylüyor. Bu yıkım diyor buraya da vurur. Bak vurur diyor. Ama diyor ihlas ve biz olma bilincinde, bir olma bilinci iman eden kalplere muhakkak ki Allah'ın o topraklarda tekrardan merhameti söz konusudur diyor. Bakın merhamet, Allah'ın merhameti nedir biliyor musunuz? Öyle bir ol der ki bir sabah kalkarız, bütün bahçen güllerle doludur. Yatağının üzerinde o gül kokuları sinmiştir. Yani bir anda nasıl oldu ya? Bu cehennem gibi savaşların çıktı. Böyle bir dünyaya uyanırsınız. Ama Hazreti diyor ki bunu yapmazsanız ya tamam ya devamdır diyor insanoğlu için. Bu Amerika ile ilgili kerametleri, Doğru. Avrupa ile ilgili oluşabilecek öngörüleri. Yıkılacak diyor Avrupa. Avrupa diye diyor bir ülkeler zinciri kalmayacak. Yani insanı ya tamam ya devama götüren. Aynen öyle. Çünkü insanoğlunun Hareketlilikler. sonundan bahsediyor. Aynen öyle. Büyük bir savaştan bahsediyor. Büyük bir yıkımdan bahsediyor Hazreti. Diyor ki burayı diyor aklederseniz bu toprakları koruma için yani özellikle bizim ülkemizin toprağını da işaret ederek Mezopotamya'nın tamamını büyümeden de bahsediyor Hazreti. Ama diyor kendi içinizde nifak, kötülük, hasetlik akletmezseniz, Allah'a yönelmezseniz, iman etmezseniz, bakın iman etmezseniz, hani emin olmazsanız çünkü iman emin olmak anlamına gelir ya, iman etmezseniz ya tamam ya devam. Yani buraya bizi de koyuyor Hazreti. Ama kıyamet Hazreti Peygamber'den bile mahfuz tutulmuş, Evet, tarihi doğru. verilmemiş Doğru. bir hadise. Tüm semavi kitaplarda Doğru. var. Kadim bilgilerde hep kıyamete atıfta bulunulur ama tarihi Hazreti Peygamber'den, son peygamberden dahi gizlenmiştir. Doğru. İbnül Arabi'nin Hazreti Peygamber'e olan sevgisini, Çok hürmetini büyük. biliyorum okuyan biri Kesinlikle. olarak ama İbnül Arabi neden ve nasıl biliyor? İbn Arabi aslında kıyameti bilmiyor. Çünkü bugüne kadar dünyanın kıyameti gelmedi. Dünyanın kıyametini bilse iman ettiğimiz yerde bir tek Allah bilir, gaybı Allah bilir çünkü. Bir de Habibim dediği Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bilir. O bile kendisinden sırlıdır. Burada bilinen şey kıyamet değil. Hani biz o kelimeyi kullanıyoruz. Bir tufan mı? Bir tufan, Bir resetleme. resetleme ama bu insanın resetlenmesi. Dünyanın değil. Kara parçası yerinde duracak. Gökyüzündeki bulutlar yine aşacak. Akarsular yine akıyor olacak. Nehirler yine güzellikleri içerisinde akacak. Doğa kendini yenileyecek. Bütün o balta girmemiş ormanlardaki farklı varlıklar tecelli edecek. Burada Hazret diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de de diyor yani biz nice kavimleri helak ettik. Dilersek sizi de helak eder yerinize yeni bir kavim. İşte burada Hazret aslında şunu söylüyor. Bizden önceki Adem ve Ademoğullarını nasıl helak ettiyse Semud kavmi, Lut Gibi. kavmi. şu anda bu döngüde yaşayan insanların için de onun uyarısını yapıyor. Dünyanın kıyameti değil. Dünyanın kıyameti olmayacak ki zaten. Alemlerin kıyameti olacak olmuş. 18 bin alemin kıyameti olacak. Yani bütün melekler ve en son Azrail, daha doğrusu ölüm meleği
o kıyamette kendini yok edecek Allah'ın emriyle. Yani biz o kıyameti zaten bilmeyiz. O hali böyle bir keramet gösteren hazretlerde yok. Yani şu tarihte şu zamanda kıyamet çıkacak diye. Şimdi bunun neticesi içerisinde söylenen şey insan bilincinin kıyameti. İnsan bilinci şu anda bir kıyamet yaşıyor sevgili Emel. Anneler, babalar, eşler, çocuklar, gelecek kaygısı, bırakılmayan geçmişler, sürekli garip bir şekilde her gün uyandığımızda bir gün sonrayı bırakın, daha gelmemiş olan gözünü açıp da daha yüzünü yıkamadan o günün kaygısını bırakıp 10 yıl sonrasının kaygısına girmiş bilinçler. Yani ne yapacağını şaşırmış insanlar. Tabii. Yeni doğan bebeğine okul kaydına başvuranları duydum. İşte bakın inanılmaz. Bebek yeni doğmuş. Evet, yeni doğmuş. Kuraya katılanları duydum. İnanılmaz bir kaygı taşıyoruz. Bu kaygı bizi Allah'tan da uzaklaştırıyor. Dilde bırakıyor. Evet, Allah'a inanıyorum diyoruz. Bu bir helake giden yolun yapmayın uyarısının bir parçası mıdır? Net sevgili. Yani net. Burada Hazret'in dünya kıyametinden değil, insanın yapamadığı ve şu ana kadar sınıfta kaldığı, yani kendinin hakikatinde sınıfta kaldığı ve çok şeylerin aslında hani Ra dediğimiz üst bilinç var ya, ete kemiğe bürünmüş halini. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Bütün o atomik parçaların, elektron, nötron, proton, bütün sistemin 6-6-6 döngüsünde, hani insanın vücudundaki nötron 6, proton 6, bunların bütün bir elektromanyetik sistemi de 6, bütün bir sistemde bunların birleşimi moleküler olaraktan da özür diliyorum, karbonu açığa çıkarıyor. İnsanın zaten %97'si karbondan oluşuyor. Şimdi bütün bir sistemde Allah bizi almış, var etmiş ama ilk yaratılan insan bize benzemiyor ki. Buradan bir paradoks yaratayım, oluşturayım insanlara. Hadi dünyayı ben bir daha söylüyorum, kadınlar kurtaracak. Bir tane eril desin ki şu anda çıkıp ben ne dediğimi bilen bir adamım. İnsan erkek olarak doğar, gelişimine göre adam olur. Öyle doğar doğmaz insan adam olmaz. Erkek olarak dünyaya gelebilirsiniz. Göğsümüzde 3 tane kılla, başımızda birkaç tane saç veya beyaz kılla adam olunmaz. Adam erkek olduktan sonra bu dünyada kendi gelişiminde gösterdiğin irfanlığına göre adam olursun. Adam ol adam dediğimiz yerde Adem ol Adem'dir. Şimdi birçok Adem'in içerisinde baktığımız zaman hadi insanlar bir düşünsün bakalım. Allah Teala ölüm meleğine emretmedi mi? Git dünyadan bana balçık getir diye. Etti. Ölüm meleğine dedi, balçığı getirdi. Balçığı koydu ve Adem'i yarattı Allah Teala. Ol dedi ve oldu. Şimdi iblis olayına hiç girmeyeceğim. Ama ona bir de eş yaratmak istedi. Yalnızlığına. Eş yaratırken de Adem'in kaburgasından yaratmadı. Cennetin toprağından yarattı kadını. Hadi buyurun bakalım. Cennetin toprağından yarattı. Kur'an-ı Kerim Hazreti Havva'dan bahsetmez. Bahsetmiyor. Bu bilgi nereden? Bunlar incelendiği zaman Tevrat'ta, incelendiği zaman İncil'de, incelendiği zaman kadim bilgilerde böyle parça parça önümüze çıkan şeyler. Ama burada kadını cennette yarattı. Kadın ayrı yaratılmış bir varlık. Bakın, ayrı yaratılmış. Siz o yüzden kadınlar cennette yaratıldığınız için bu dünya size tamamen ters. Bu dünya size tamamen sıkıştığınız bir alem. O yüzden sizler metafiziğe, parapsikoloji, tasavvufa, tesbihlere, mana alemi dediğimiz varlıklarsınız. Kadın bu dünyanın manasıdır. Yaratılmış insan bu dünyanın içerisinde maddeden ve manadan oluşuyorsa mana sizlersiniz kadınlar. Manadan manaya akıyorsunuz. O yüzden bu işlere, bu konuşmalara, bu sorulara, daha derin inmelere siz kadınlar vesile kılıyorsunuz. Maddeye talipliğini nasıl açıklarız? Maddeye Kadının düşkünlüğünü nasıl açıklarız? Burada uyumsuzluk çekildiği zaman hedef hep kadındı sevgili Emel. Yani tarih boyunca bu hakikati bilen karanlık kadim taraf, öyle söyleyeceğim, kadının bu yönünü kısıtlamalıydı ki, çünkü kadın bir tane çocuk dünyaya getirmez. Kadın çocuk dünyaya getirmez. Kadın toplum dünyaya getirir. Bakın, bir kadın
bir çocuk dünyaya getirmez. Kadın toplum dünyaya getirir. Bunu da kadın bilgiler bildiği için ve kadının cennetin toprağından, manasının derin olduğundan ve dünyayı inisiye edip alemleri bile etkileyebilecek bir bilince sahip olduğundan dolayı kadın hep atıl görülmüştür. Köleleştirilmiştir. Köleleştirilip sistemi sanki bir virüs programıymış gibi sadece etten oluşmuş bir varlıkmış gibi davranılmıştır. Maddeye meyyal bırakılarak, Bravo. mahkum bırakılarak oyalanmıştır ki asıl potansiyelini katmasın topluma Doğru. ve dünyaya. Şimdi yasak elmadan bahsettik. Herkes konuştu. Aslında yasak soy, dijital bir sistem, Tuğba Ağacı'nın tersi. Eyvallah. Kadın niye suçlandı? Elmayı ısıttıran kadın mıydı? Adem'i yoldan çıkartan kadın mıydı? Şimdi o zaman neden erkeklerde Adem elması var burada? Neden bizim boğazımızda kalmış bu? Neden bu haramı yedik de biz mi acaba kadın üstüne attık bunu? Biz mi acaba yasakları işledik de kadını da cennette mi suçlamaya başladık? Aslında Adem mi lanetlendi acaba burada? Başının bir türlü iki yakası bir araya gelmiyor, çabalıyor. Kadın tarafından kıymet bilinmiyorum diyor. Parasal anlamda o kadar koşturuyorum diyor. Trilyonları kazanıyorum ama bereketim yok diyor. Bir düşünsünler bakalım sevgili Adem olduğunu söyleyen, iddia eden benim hemcinslerim. Yani burada aslında hata Adem kodu... elmasına hiç o açıdan bakmamıştım. Evet. Burada aslında hata kodu bizde olabilir mi acaba? Hata kodu bizde olup da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o Hira mağarasından geldiği anda örtünün altında tir titrerken ben bir daha oraya gitmek istemiyorum dediğinde elinde kanıt mı getirdi Hazreti Hatice annemize? Kur'an-ı Kerim mi getirdi? Elinden bir sayfa mı getirdi? Cebrail aleyhisselamdan bir kanat koparıp da mı getirdi? Fotoğrafını çekti, ona mı gösterdi? Ses kaydı mı yaptı? Hayır. Hiçbir şey getirmediği halde örtünün altında ben bir daha gitmek istemiyorum dediğinde ona sen gideceksin, sen Allah'ın Resulüsün diyen kimdi? Hazreti Hatice annemiz. Hiçbir ispatı yokken, hiçbir şeyi görmemişken sadece ne oldu dedi? İkra, oku dedi. Ve ben de bayıldım. Sadece bunu söyledi. Buna inanan kim oldu? Hazreti Hatice annemiz. Hiçbir ispatı görmeden bir kelamla bunu iman eden Hazreti Hatice annemiz oldu. Sen de Allah'ın Resulüsün, gideceksin dedi. Bu bilgi zaten Hazreti Hatice'de var mıydı? Vardı. Şimdi öyle bir şey söyleyeceğim ki yani kadın en kutsal varlık olaraktan yaratıldı. Kadın rahimiyet gücüyle en kutsal varlık olaraktan yaratıldı. Ve şu anda bütün o karanlık tarafın aslında hedefi erkekler değil, kadınlardı. Baştan beri kadınlardı. Bugün en modern kadın bile hala bu tür bir frekans saldırısının altında olduğunu bilmiyor. İzlediği filmler, dinlediği müzikler, aldığı frekanslar, o sosyal medyada önüne düşen kadın bu olmalıdır diye dikte edilen bir sürü olaylar. Kadının saçı da, başı da, vücudu da bu şekilde gözükmelidir diye o kadının bilincine sokulan şeyler. Kadının kendi hakikatinden uzaklaştırma yönüdür. Neden? Çünkü Hazret diyor ki bu sıçrama, bakın Kehf suresindeki gibi bu sıçrama hayırlı yönde alemleri etkileyecek kadar rahimiyet enerjisidir. Rahman enerjisi erkektir, kuşatandır, örtendir. Erkek kadının örtüsüdür zaten. Bütün bir sisteme baktığınız zaman da Kabe'nin küp şeklinde olması, örtünün altında olması aslında eril değil. Bakın örten ne dedim? Kabe'yi örten örtü, siyah, sonsuzluk, kara delik. Aslında orada erkek için ne dedim? Kadının örtüsüdür. Demek ki Kabe'nin enerjisi ana enerjisidir. Dünyadaki bütün savaşlar kadında kadının bile farkında olmadığı, açığa çıkaramadığı ilahi güç tarafından zerk edilen, yerleştirilen o bilgi açığa çıkmaması Açığa için çıkmaması midir? için. Tamamen bunun üzerine. Yani varoluşun, kainatın sırrı kadında mıdır? %100 kadındadır. Ve bunu da bildikleri için kadını heba edecek şekilde şu anda getirdiler. Bizim bildiğimiz sevgi bu sevgi değil. Aslında kadının sevgisi çok yücedir. Kadın sevdiği zaman çok Süfli yüce, şeylere sığdırdılar kadındaki inanılmaz, sevgiyi de değil mi? uzaklaştırdılar. Erkek dedim ya daha çok madde boyutta sıkışıp kalınca biz elimize oyuncak tahtadan tabanca verdiler. Dediler ki bakın birbirinizle savaşın. Çünkü neye? Siz birbirinizle savaşırsanız o zaman o kadınlar sizi daha çok sever. Çünkü erkeklerin güçlü olanını kadınlar kabul eder dediler. Bize yanlış anlattılar. Yani güçlü biz
merhamet olarak düşüneceğimize erkek olarak, bakın, çok güçlü olmak merhametli sahip olmak demektir. Biz gücü öldürmek, biçmek, dağıtmak, boğazlamak, yok etmek üzerine öğretildiğimizden erkek tamamen bozguncu bir yaratılmış varlığa dönüştü. Çirkin, yoldan çıkmış, yoldan sapmış ve tamamen bir şeyleri yapıcı olarak değil, yıkıcı olaraktan getirip yerine de yeni bir şeyleri ekmeden, hiç kimsenin göz yaşına bakmadan mecbur kendisini kaldığını düşünerekten bir yıkım makinesi haline getirilmiş. Kadın ise mümkün dünyaları yaratım kuvvesi verilmiş. Şimdi Adem'i alemde, alemi Adem'in içinde yarattım diyor ya, ama bir de mümkün dünyaları da onun içerisine koyuyor. Mümkün dünyaları niçin içerisine koyuyor? Mümkün dünyalar, olasılıklar Olasılıklar. evreni mi? Kim bu? Madde dünyanın içindeki mananın büyüklüğünü düşün şimdi. Küçücük bir nokta kadar, zerre kadar dünya, ama onun dış çerçevesi atmosfer dediğiniz ve onu koruyan mana kadın. Kadınlar perdeleri açık, deriz ya 6. hisleriniz kadınların kuvvetli diye. Perdeleri açık, gerçek özü olan kadınlardan bahsediyorum. Herkes üstüne alınmasın. Yoldan çıkmış olan ya da kendini bu manada karanlığa hizmet edenlerden bahsetmiyorum. Gerçekten de özü, içi, dışı Allah'ın işaret ettiği rahimiyet enerjisindeki kadından bahsediyorum. Bundan dolayı 6. hisleri kuvvetli olup onu pozitife çeviren, hayra çeviren kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bugün dünyayı değiştirebilecek ve dünyayı kurtarabilecek ise kadının gücüdür. Tıpkı Kabe'nin anaç ruhuyla etrafında dönenlerin elektromanyetiği oluşturdukları gibi. Yani Hacerül Esved'in bile kendisi aslında rahimiyeti temsil eder. Doğurganlığı temsil eder. Yani içindeki o örtüyle kapanmış olan kadının sırrıdır. Erkek kadının örtüsüdür. Örtülmüş olan kadındaki gerçek hakikat sırrın saklı olduğu yerdir. Mümkün yasası kadına açıldıysa senin formüle ettiğin biçimiyle ya da okumalarınla, o zaman kadın erkekten daha çok zihninden ne geçtiğine ve nereyi var etmek istediğine dikkat etmesi lazım. İşte biraz önce söylediğim formül gibi sevgili Emel. 2026 evrimin yaşantıya geçişi. Yani yüksek bilinçlerin kendi cennetini oluşturdukları yerde bilinçlerin aşağıların en aşağısına kalmış olanların da aşağıda kaynamaya başladıkları. Evrimin yaşama içeriye girişi. Ama 2027 ve sonrası tarih tekerrürden ibarettir dedik ya. İşte kadının önemi burada çıkacak bak. Net olarak söylediğim 2027'de. 2027'de. Kadınların birleştiğini göreceğiz. Bu bilinci yüksek kadınların. Çünkü dayanamayacaklar. Çünkü zürriyetleri biz Adem'in omurgasından yarattık dediği yer. Ama temiz rahimlerin, temiz toplumları doğurabilecekleri bir kadın bir çocuk dünyaya getirmez, toplumu dünyaya getirir dediğimiz yerde 2028, 2027 ve 2028 karanlık ölümün gelişi olacak dediği yer. Karanlık ölüm. Karanlık ölüm ne? Bilinçlerin ölümü işte. Hani insanlar şöyle düşünmez, 8 milyar insan yere yığılacak, ölecek. Hayır. Bunun içine CERN projesini de koyun, bunun içerisine Wi-Fi'leri de koyun, bunun içerisine depremleri etki eden mekanizmaları, harp teknolojisini de koyun. Siz neyi düşünürseniz, bunları çok yoğunlaşmış şekilde düşünürseniz bunlar başınıza gelecek. Kesin 3. Dünya Savaşı çıkacak dediğiniz yerde çıkacak. Kesin bunlar olacak dediğiniz yerde olacak. Çünkü bunları siz konuştukça bunları yaratım haline, siz ben kulumun zannı üzerineyim dediği yerde haliniz neyse dışarıya yansıyanınızda olacak. Bunu yapanlar da erkeklerden ziyade kadınlar olacak. Kadınlar bunu yaptıkça da erkekler de maddede bize bak bunlar oluyor dedirtecek. Kapanışı şöyle yapalım Ercan. Kadınlara bugünden itibaren okumalarınla neyi yapmalarını, hayatlarına neyi almalarını tavsiye edersin? Bunu alışkanlık haline getirsinler. Çünkü söylediğine göre kritik evre başladıysa bugünden itibaren bunu yapmaya başlayın diyebileceğim. O güçlü mümkün dünyaları Allah'ın izniyle ikra edecek olan kadınlara önerim. Kehf suresi 63-65'i bol bol okumaları, bir de Hucurat suresi. Hucurat suresini de okusunlar. Hucurat suresi çok önemli. Şimdi diyecekler ki ya Ercan Hocam, şimdi Emel Hanım bize bir modern dünyada bu madde kısmında zorlanmadan nasıl çıkabileceğinizi sordu. Siz yine bunları oku. Emin olun ayrı değil.
her bir okumanız 700 bin kilometreye kadar eğer kalben okursanız etki edebilecek kadar frekans yayıyorsunuz. 700 bin kilometre. Kadından bahsediyorum işte. Ama öyle bir imanlı kalple okumalılar ki gözünü kapattıkları anda o titreşimleri suya atılan küçücük bir taşın halkalarının büyümesi gibi kadın bunu yapabilir. Bu sefer ne olur biliyor musunuz? Siz Ankara'da olun, İstanbul'da olun, Sivas'ta olun, Diyarbakır'da olun, Van'da olun okuduğunuz anda Rabbim öyle bir ol emriyle sizin kalbinizde inisiye eder ki bütün katmanlarınızdaki bugüne kadar gelmiş bütün hazret dediğimiz kısımların açığa çıkmasını, yaşamış olan bilmediğimiz, adını hiç duymadığımız kadın evliyalarının da bilinçlerin açığa çıkmasını, buradaki Van'daki okuyan bu hanımefendi yani bu rahmiyet enerjisi ta Amerika, New Jersey'deki, Kaliforniya'daki, New York'taki bir kadının kalbini etkiler. Bak erkeğin demiyorum. Kalbini etkiler. Kadın öyle bir kalkar ki orada sabah, gece ise bu, gündüzse de farklı bir zaman diliminde diye nefes alarak kalkar. Der ki kocasına, ya çok acayip bir rüya gördüm. Böyle çok güzeldi, çok harikaydı. O anlattığı anda bunu biz kuantum değil, kurantum alanda kelebek etkisi diye görebilirsiniz. Domino taşı etkisi diye görebilirsiniz. İşte mümkün dünyalar bu şekilde illa Amerika'daki, New York'taki bir kadınla Van'daki kadının bir araya gelmesi gerekmiyor bedene. Kadında böyle bir güç var diyor. An meselesi. An meselesi. O salisede gerçekleşir bu. Önerebileceğim şey bu. Ve şimdiden de hayırlısı olsun derim yani. Bu yayının özetini belki şurada toplayabiliriz. Genelde bu minvalde yayınlar yapıldığında izleyici haklı olarak diyor ki bıktık, korkutmayın. Hayır, bu yayın bunlar olacak diye değildi. Ercan Han Üşümez'in açıklamaları ve okumalarıyla bunlar olmayabilir, olmaması da sizin elinizde başlığında yapılan bir yayındı. Bu bakış açısıyla izlemenizi, dinlemenizi öneririm. Size teşekkür ediyorum. Ercan sana da teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için, çağırdığın için. Allah razı olsun.